Felsefe ve din ilişkisinde yöntem meselesi. İslam'da felsefe karşı tutumun temel belirleyicilerinden birisi korkudur. Özellikle kişinin dini sahadaki yetersizliği sebebiyle inançlarından uzaklaşacağı ve dini tasavvura yabancılaşacağı vehmi birçok insanın felsefi ve akademik okumalardan alıkonulmasına, hatta tarihsel süreçte matematik gibi temel bilimleri öğrenmesi noktasında dahi yasaklarla karşılaşmasına neden olmuştur. Bu konuda İbn Rüşd tam tersini düşünür. Filozofumuza göre felsefi ve akademik araştırmalar yapma salahiyetine sahip bir kişiyi bu konuda engellerseniz aslında o kişiyi Tanrı'yı bilme kapısından alıkoymuş olursunuz. Bu insanları bilimden uzaklaştırmak anlamına geleceğinden cehaletin de zirvesidir ki insanı korumak şöyle dursun bizzat Tanrı'dan uzaklaştırır ve gerçeğe yabancılaştırır. İnsanların bir takım okumalar yapmaları sebebiyle dini ve itikadi bakımdan sarsılacakları düşüncesinin arka planında bu kişilerin İslam dinine dair yeterli bilgi ve donanıma sahip olmamaları yatar. Zira Kur'an'ın Allah akletmeyenleri pislik içinde bırakır ayeti, Hz. Peygamber'in ilim Çin'de de olsa alınız şeklindeki telkinleri, İslam filozoflarının kapalı yaklaşımlardan uzak açık bir bilimsel anlayışa yönelmelerine sebep olmuş. Bunun neticesinde de İslam felsefe geleneği evrensel insanlık mirasına önemli katkılar sağlamıştır. İslam'ın açık ve anlaşılır bir şekilde vaz ettiği bu ilkelere rağmen baskıcı grupların korumacı yaklaşımın arkasına sığınarak diğer insanları hakikat yolundan engellemeye çalışması gerçeği de İslam düşünce tarihinde var ola gelmiştir. İbn Rüşd'e göre bu son derece yanlış bir tutumdur. Çünkü insan felsefe okuduğu için değil, yanlış bir yöntem ve usul çerçevesinde hareket ettiği için gerçeklikten uzaklaşır. İbn Rüşd bu tür nedenlerden dolayı filozofların değil, aksine kendi zamanındaki pek çok fakihin hakikat yolundan ayrıldığını vurgular. Özellikle günümüzde bilginin bu kadar yaygın ve erişilebilir olduğu bir çağda insanların bilgiye erişimlerini sınırlandırmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Bunun yerine doğru ve nitelikli bilgiye nasıl ulaşılacağına dair bir yöntem ortaya konulması gerekmektedir. Ancak insanların dini konudaki tutumlarına dair belirleyici ve sözde korumacı yaklaşımlarda insanları doğru bilgiye eriştirme gayesinden çok belli çevreler tarafından kabul edilmiş, akademik tartışmaya kapalı bilgileri dayatma anlayışı halen baskın. Korumacı yaklaşım insanları yetersizliğe hapsettiği için hayatın içerisinde farklı bilgi ve yaklaşımlarla karşılaştıklarında yanlış çıkarımlarla doğru olanı dahi terk etmelerine sebebiyet vermektedir. Bu noktada yapılması gereken ise insanların doğru bilgiye erişememe ya da yanlış çıkarımlara gitme sebebini araştırmaktır. İbn Rüşd'e göre bir kişinin gerçeklikten uzaklaşma sebebi ya yaratılışındaki eksiklikten, ya araştırma yöntemindeki bozukluktan ya da hırsına yenik düşmesinden kaynaklanır. Buna göre insan eğer bazı şeyleri anlama ve algılama noktasında yeterliliklere sahip değilse bu kişinin felsefi hususları anlayıp bunlara dair doğru çıkarımlarda bulunması mümkün değildir. Bu nedenle felsefe ilk olarak yaratılıştan gelen akli bir kapasiteye ihtiyaç duymaktadır. Bu kişinin meseleleri çabuk kavramasını ve çözümler üretmesini sağlayacaktır. İkinci olarak sistematik ve düzenli bir eğitim ve öğretim sürecini gerektirmektedir. Kişi eğer nitelikli bir eğitimden yoksunsa, araştırma ve inceleme usul ve esaslarını göz ardı ediyorsa, varlığın bilgisini edinirken doğru çıkarımlara ulaşmasının imkanı yoktur. Bundan dolayı araştırmacı zihniyete sahip birinin akademik bir arka plana sahip olması, neyi nasıl ve nereden aldığını açıklayabilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda kişinin dikkat etmesi gereken üçüncü ve son husus ise ahlaki bakımdan hırs ve arzularına yenik düşmemesidir. Bu da bireyin kişisel gelişimiyle alakalıdır. Eğer kişi edindiği bilgilerin amaç ve maksatlarına uygun davranmazsa felsefi ve bilimsel düşünceyi bağlamından kopartarak kendi arzu ve emellerinin aracı haline getirecektir. Bu üç hususta dikkatli olunduğu takdirde kişinin felsefe ve bilim üzerinde akademik okuma yapması İbn Rüşd'e göre onun varlığın hakikatini anlamasına vesile olacaktır. Görüldüğü üzere felsefeye dair okumalarda yapılan en büyük yanlış kişinin kendi durumuyla alakalı eksikliklerinin akademik anlayışa yüklenmesidir. Zira yukarıda ifade edilenler felsefe ve bilimin asli karakterinden olmayıp araştırmacının kendisinden kaynaklanan arizi durumlardır. İbn Rüşd'e göre her türlü ilaç her bedene aynı şekilde etki etmediği gibi her bilgi de bilgiyi öğrenene aynı şekilde etkide bulunmayacaktır. Bu nedenle asıl olan ilmin yasaklanması değil, bir yöntem ve usul çerçevesinde araştırma yeterliliklerine sahip olanların akademik olarak teşvik edilmesidir. Felsefe ve din uyumunda din dilinin rolü. İbn Rüşd tarafından zikredilen hususlar insanların eğitim ve öğretim süreçlerinde kendi durumlarına ve öğrenilen konulara göre bir sistem geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kişinin anlama düzeyi ve eğitim süreci yakından takip edilerek neyi nasıl öğreneceği belli bir sistemle ele alınmalıdır. Özellikle öğrenme düzeylerindeki farklılıklar dikkate alınarak herkesin kendi hazır bulunuşluk durumuna göre meseleleri tartışmaya açmalıdır.
Meşayi filozofların anlama sürecine dair yaptıkları yorumlarda insanların burhani, cedeli ve hatabi kıyaslarla tasdik sürecini gerçekleştirdikleri vurgusu dikkat çeker. Bundan dolayı da din insanları bu üç yöntemi kullanarak hakikati bilmeye yönlendirir. Felsefe ise bu metotlardan burhanı kullanır. Din tüm toplumu hitap edip onları ikna etmeye başlarken bilimsel gerçeklik varlığı olduğu şekil üzere bilmeye yönelik araştırma yapar. İbn Rüşd'e göre din ve bilim yöntem farklılığına sahiptir. Ancak bilimsel yaklaşım dinin ortaya koyduğu gerçekliklere aykırı bir sonuç ortaya koymaz. Zira hak, hakka zıt olmaz. Aksine birbirine delalet eder. Ancak kimi durumlarda bilimsel ve akademik olarak ortaya konulanlar dinin zahiri anlamına muvafık olmayabilir. Zira dinin bir zahiri yani açık ve herkes tarafından anlaşılan bir de batini yani anlamını sadece ilimde derinleşen ve uzman olanların anlayabileceği iki yönü söz konusudur. İbn Rüşd'e göre din ve bilim arasındaki çatışır gibi görünen hususlar bu zahiri kısımla ilgilidir ki bu durumda tevil istenir. Bunu yapabilecek mertebede olanlar ise İbn Rüşd'e göre ilimde derinleşenlerdir. Burada İslam inancının hakikati keşfetme sürecine dair önemli bir unsuruna işaret edilmektedir. Bu da ilim insanlarının taklidi yani hatabi ve cedeli tasdikle değil, bizzat burhani tasdikle yani varlığın hakikatini bilerek tasdiki gerçekleştirdikleridir. Bu nedenle de ilim insanlarının varlığın hakikatini bilmeleri, onlara bilim ve din arasındaki uzlaşmaz gibi görünen unsurların gerçeklik içerisindeki uyumunu görmelerine sebebiyet vermiştir. Ancak bu gördüklerini olduğu şekil üzere tüm topluma açtıkları zaman toplumun bunu anlamlandırma ve idrak etme sorunu yaşaması da söz konusu olabilir. Bu günümüz insanının sıklıkla karşılaştığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım bilgi vasıtalarıyla dağınık bir şekilde bilgi edinen kişiler uzmanı olmadıkları sahalara dair yorum yapıyor, konu hakkında görüş beyan ediyor. Birçok insan hayatını etkiliyor. Bu durum sadece dini sahayla sınırlı olmayıp uzmanlık gerektiren tüm sahalarda karşımıza çıkabiliyor. Bundan dolayı uzmanlık gerektiren konuları yorumlarken hem kendi uzmanlık alanımızın sınırlarına hem de insanların tasdik derecelerindeki farklılıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. İbn Rüşd bir konuda uzmanlık sahibi olmayan insanların uzman olmadıkları alanlara dair konuşmalarının ve görüş belirtmelerinin çok yanlış sonuçlar doğuracak bir tutum olduğunu vurgular. Bundan dolayı da özellikle din ve bilim ilişkisine dair yorum yapacak kişilerin akademik birikimlerine bakılması, konuları ele alırken burhani, cedeli ve hatabi tasdik şekillerinden hangisini kullandığının incelenmesi gerekmektedir. Eğer kişi bu tasdik şekillerinden kesinlik içermeyen hatabi ve cedeli tasdike tabi ise bu kişilerin akademik alana dair yorumda bulunmaları kabul edilemez. Burhan yöntemini merkeze alan yakini yani kesin bilgiye dayalı bir yöntemi benimsemişse bu kişilerin akademik yorum yaparak konuları değerlendirmeleri dini ve felsefi saha açısından sorunların çözümlenmesine katkı sağlayacaktır ki ancak bu son grup tevil yani yorum ehliyetine sahip olanlardır. Burada dikkat çeken yön akademik sahada uzmanlık sahibi olmayan yetkinlikten uzak insanların yorum yapmalarının hem fikri hem de dini açıdan sakıncalı bir durum olarak ifade edilmesidir. Bundan dolayı İbn Rüşd akademik yorumların doğru olanlarının bu konuda yeterli birikimi olmayanlar açıklanmasının onların meseleleri anlama ve kavrama noktasında yetersiz kalmaları sebebiyle yanlışa sevk edebileceğini belirtir. Doğru yorumların yanlış kişilere açılması durumunda böyle bir mahsurlu durum varken bir de yanlış yorumların ve kanaatlerin toplumun geneline ulaştırılması İbn Rüşd'e göre çok daha derin yanlışlara ve çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu yorumları açanlar insanların yanlışa ve hatalı yollara yönelmesi durumunda bunun sorumluluğunu da üzerlerine almış olurlar. Tüm bu sebeplerle İbn Rüşd'e göre akademik yorumların halk çoğunluğuna açıklanması, genel kitleye ulaşan kitaplara yazılması uygun değildir.